Koray, nasıl motive ediyoruz insanları peki? Güzel soru. Bu konu başlı başına bence ayrı böyle ele alınıp belki 1 saat 2 saat konuşulması gereken konulardan bir tanesi. Biraz önceki konuştuğumuz konuyla yani ödül sistemleriyle ilintili bir konu. Orada da motivasyonu biraz başlangıç seviyesinde konuşmuştuk. Yine çok fazla akademik çalışma var motivasyonla ilgili. Ben 2 tanesine atıfta bulunacağım. Birisi aslında herkesin bildiği neredeyse Maslow. Maslow bunu çalışırken aslında 5 kategoride ele almış ve çalışmış ama ben anlatımda Herzberg'in teorisinin üzerinden gidip biraz daha somutlaştırıp anlaşılır bir hale getirmeye çalışacağım. Herzberg şunu söylüyor. Bir iş yerinde aslında 2 kategoride motivasyon unsurları var diyor. Birinci kategoride hijyen dediğimiz motivasyon unsurları var. Diğer kategoride de motivatörler dediğimiz unsurlar var. Diyor ki hijyen kategorisindeki unsurlar olmazsa olmaz unsurlar. Örnek veriyorum mesela çalışma güvenliği. Bu diyor olmazsa olmaz. Örnek veriyorum mesela standart benim hayatımı geçindirecek kadar bir para, maaş. Bunlar diyor ki hijyen unsurlar. Yani olmazsa olmaz. Yokluğu ciddi motivasyon kaybına neden olur. Hatta yokluğunda iş sürecini sürdüremeyebiliriz. Bir de diyor ki motivatörler var. Bunlar da olursa süper olur ve motive olur diyor insanlar. Bunlar neler mesela? İyi ilişkiler, başarı, takdir edilme gibi unsurlar. Biraz önce anlattığım bu içsel dışsal konusuna da biraz atfen bu kelimeleri ya da bu unsurları konuşabiliriz. Dolayısıyla insanları nasıl motive ediyoruz dediğimizde şunu söyleyebilirim çok rahatlıkla. Herkes kendine özel bir varlık, kendine özel bir yaratık. Herkesin motive olma durumu konusu farklılaşabiliyor ve farklılaşıyor. Fakat şunu biliyoruz ki ve bu Herzberg'in teorilerinden de temelde ayırdığımızda iş ortamında hijyen faktörler ve motivatörler diye bizim bir kere iş ortamında bu hijyen faktörleri net sağlamamız gerekiyor. Bunu biliyoruz. Yani işe gelen bir adamın ya da kadının kendini orada huzurlu hissetmesi gerekiyor ki üretken olsun. Kendini orada güvende hissetmesi gerekiyor ki üretsin, bir şeyleri başarsın. Bunun yanında da motivatörler dediğimiz unsurları da sağlamamız gerekiyor. İşte biz biraz burada devreye giriyoruz. Çünkü burası biraz eksik. Yani örnek veriyorum, ben Koray olarak bir şey yapıyorsam bu yaptığım şeyin görünmesini istiyorum ya. Beni görsün yani müdürüm, o işte ne bileyim direktörüm, CEO'm ya da müşterilerim benim yaptığım şeyi görsün istiyorum. Ben yine Koray İnan olarak eğer bir şey yapıyorsam, bir şey üretiyorsam bunun geri bildirimini almak istiyorum. Yine ben Koray İnan olarak bir şey yapabiliyorsam bunun bir üstünü de yapmak istiyorum. Dolayısıyla bana böyle inovatif bir ortam hazırlansın istiyorum. Hatta ben bir şey yapabiliyorsam eğer bir otonomi alanı olsun. Hani sınırlarımı olmasın istiyorum hatta. Yani sınırlarım olmasın derken belki biraz abuk oldu ama sınırlarımı zorlamak istiyorum ki en iyiyi çıkartabileyim. Bir kurumda motivasyonu çalışıyorsak eğer işte bu hijyen faktörlerinin yanında bu diğer motivatörleri de çalışmamız lazım. İşte oyunlaştırma bize burada güç veriyor. Ne yapmamızı sağlıyor? Biz belki yöneticiler bunları farkındalıklı bir şekilde yapmıyor olabiliyorlar. Fakat oyunlaştırma sisteminde zaten bunlar otomatik olarak yapılıyor. Mecbur, daha doğrusu yapmak zorunda. Yani ben takdir etmek zorundayım ve o takdiri de karşı taraf görüyor. Ben bir iş yapıyorsam o işin başarısı zaten sisteme yansıyor ve bunu ben de görüyorum, benim müdürüm de görüyor. Ben hedeflerimi net olarak çizebiliyorum ve ben belki de o işte kendimi geliştirecek bir anlam buluyorum. İşte bunlar bizim bu yüzyılın belki de temel eksikliklerinden bir tanesi. O yüzden etrafınızda baktığınızda, konuştuğunuzda birçok kişinin de ben motive olmuyorum, işime keyifsiz gidiyorum dediğini görebilirsiniz. Bunların eksikliğinden dolayı diyebilirim.